Bugün Tekirdağ Kiraz Festivali turu için yola çıkıyoruz. Ben kahve içmeden de gayet uyanabilen biriyim ama yine de güzel bir kahveyle güne başlamak günü keyifli kılar diye düşündüm. Tekirdağ'da ilk durağımız olan Rakotsi Müzesi'ne geliyoruz. Size biraz daha çevreyi göstereyim. Manzarası gerçekten şahane. Macar Prensi II. Rákóczi 1720-1735 yılları arasında 15 yıl boyunca burada yaşamış. Bu ev Macaristan hükümeti tarafından 1932 yılında satın alınarak müzeye dönüştürülmüş. Ve işte meşhur Macar Prensi II. Rákóczi. Kendisini biraz da yakından görelim. Müzeyi gezerken sıklıkla karşınıza tüfekler, paralar, yazılmış mektuplar ve Rákóczi'nin ailesiyle ilgili bilgiler çıkıyor. Ufak bir turla bulunduğum yeri göstermek istedim. Jelentős része tehát elhagyja Magyarországot. Evet, manzara şahane demiştim. Müzede en sevdiğim bölüm kesinlikle burasıydı. Mimariyi yakından incelediğinizde neden bu kadar etkileyici olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Mimariyi birazcık yakından incelemenizi sağlamak istiyorum. Umarım başarılı olabilmişimdir. Müze girişinde verilen bu kart sizde kalıyor.
Bence güzel bir an olacaktır. Turun ilk durağını tamamladık bile. Arkeoloji Müzesi'nde rehberimiz tümülüsleri anlatıyor. Hadi biraz ona kulak verelim. Heykeldir karşı taraf ama alt kısımda görmüş olduğumuz kemikler orijinal kemikleri. Ölümden sonra yaşamın yer altında devam edeceğine inandıkları için sahip oldukları eşyalarla, mücevherlerle gömülmüşler. Müzede gördüğüm her şeyi çekmeye çalıştım. Her detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bölgesinin, diğer ismiyle Bizantiye bölgesinin, günümüzde Tekirdağ diye bilmiş olduğumuz üç maddenin adı cennet anlamına geliyor. Cennet ulaşma anlamına geliyor. Üç madde. Ama Marmara Denizi'nin en çetin misafirler. Odadan çıktığımızda hemen sol köşede klasik bir Tekirdağ ev örneğini göreceksiniz. Burası sadece arkeoloji müzesi değil, aynı zamanda ev olarak da müzesi. Araçta bahsetmiş olduğumuz gibi Tekirdağ çok fazla Müzede bir sünnet odası olmasını hiç beklemiyordum. O yüzden benim için de sürpriz oldu burası. Ve Namık Kemal evindeyiz. Etnografya Müzesi tarzı. Tekirdağ Müzesi'nde eskiden bunu Evin duvarlarında bile Namık Kemal'in yazılarının yer aldığı gazete sayfalarına rastlamak mümkün. Evin giriş ücreti 30 TL'ydi. Bu evle edebiyatçı Sezai Kurt ve arkadaşları ilgilenmekte. Namık Kemal'i Sezai Bey'den uzun uzun dinledik. Açıkçası benim için çok bilgilendiriciydi. inşa ettik. Türkiye'de şair ve yazar evi olarak 12-13 tane şair ve yazar evi var. Onu Namık Kemal'in hürriyet ve vatan şairi olmasından sürgüne gönderilmesi ve hatta ölümüne kadar birçok şeyi dinledik Sezai Bey'den. Tarihi çok sevdiğim için bu evde gördüğüm her bir detay beni gerçekten inanılmaz heyecanlandırdı. Ve Namık Kemal'e veda vakti. Festival öncesinde son durağımız olan Rüstempaşa Camii'ye geldik. Osmanlı mimarisine bakıp da etkilenmemek mümkün mü? babası bir domuz çobanı, babasının domuz maliye İstanbul'a satılıyor. İstanbul'a satıldığında Bey'in cemali ilahiyle müşerref olan Bey Mevlam cümlemize ikram edesinler. Bugün sizler Edebiyat dolu sokaklarla karşılaşmak ne güzel. Buraya kadar gelmişken Tekirdağ köftesinin tadına bakmamak olmazdı. Erken saatlerde gittiğimiz için festival henüz tam anlamıyla başlamamıştı. Pazara şöyle bir göz atıp yeğenlerim ve kendim için ufak tefek birkaç alışveriş yaptıktan sonra hava çok sıcak olduğu için bir limonata molası verdim. Çocukların da eğlenebileceği oyun alanları vardı.
ve gerçekten güzel görünüyorlardı. Festival öncesinde özellikle dansçıları izledim ve birkaç saat boyunca hazırlıkları devam etti. O kadar sıcak ki. Rehberimizin verdiği uzun serbest zamanda epey yürüdüm. Ama gerçekten hava sıcaktı ve böyle bir parkta serinlemek, dinlenmek bana çok iyi geldi. Ve artık beni İstanbul'dan Tekirdağ'a getiren o meşhur kirazların tadına bakma vakti. Gitmeden ufak bir dondurma molası verilebilir diye düşündüm. En son çocukken geldim Tekirdağ'la yeniden buluştum. Umarım daha sık buluşabiliriz artık.